Perfect, perfect, perfect. Opel Kadett yenileme serimizin 3. bölümündeyiz. Önceki bölümde Kadett'in çürük metal kısımlarını tespit edip kaynak işlemine gönderdik ve üzerindeki boya kodu ile aracın boya tonu artık uyum sağlamadığı için boya bakımını yaptık ve en yakın tonda boya hazırlattık. Aracın çürük kısımlarının bazıları dolgu macunu ile kurtulamayacak kadar kötü durumdaydı. Kötü olan kısımlara küçük metal parçalar kaynak yapıldı ve eksik kısımlar da kaynakla dolduruldu. Üzeri dolgu macunu ile kapatıldı. Tavandaki çürük kısımlardan içeriye giren yağmur suyu tavan döşemesinin çürümesine sebep olmuş. Tavanın metal kısmı içeriden fena durmuyor. Bu kısımda hiç pas veya çürük yok. Tavan döşemesini dışarıya çıkartıp durumuna bir bakalım. Umarım kurtarabiliriz. Bunun gibi eski model araçların parçalarını bulmak oldukça zor. Sedan kasa araçlarda tavan döşemesini aracın dışına çıkartmak çok uğraştırıcı. Bu işlem için koltukları sökmemiz gereken araçlar bile olabiliyor. Tavan döşemesi tamamen çürümüş, çok yumuşak bir form almış. Artık kurtarmamız çok zor gibi görünüyor. Cam elyafla kalıp çıkartmaksa son çaremiz olacak. Bunun yenisini bulmamız neredeyse imkansız. Belki kazalı başka bir araçtan çıkma olarak bulabiliriz. Bunu biraz araştıracağım. Tavandaki tamir işimize devam edelim. Bir parça maskeleme bandı ile çalışacağım alanı belirliyorum. Kaynak yapılan ve üzeri dolgu macunu ile kapatılan kısımları zımpara ile aşındıracağım. Bu macunlar epey kalın yapılmış. Dolgu macunu kalın olursa zamanla çatlama ve yüzeyden ayrılma gibi sorunlara sebep olabilir. Böyle bir durum yaşamamak için en pürüzsüz ve en ince olacak şekilde olması gerekiyor. Bu da bizi en çok uğraştıracak kısım diyebilirim. Her bir macunun yüzeyi tek tek inceltip üzerlerine 3 kat daha macun zımpara işlemi yapmam gerekebilir. Bu işlemi yüzey pürüzsüz oluncaya kadar tekrar etmek zorundayız. Ve en önemlisi macun katı gerçekten ince olmak zorunda. Dolgu macunu eksik parçanın yerini doldurmak için kullanılmaz. Tamir veya düzeltme yapılan pütürlü ve dalgalı yüzeyi daha kusursuz bir hale getirmek için kullanılır. Bazı araçların üzerinde kilolarca macun olduğunu görmüşsünüzdür. Bu macunlar zamanla kendi ağırlıklarından aracın üzerinden ayrılır. Macun katı ince ve pürüzsüz olmak zorundadır. Bu şekilde araç üzerinde ömürlük olurlar. Tavanın ön tarafındaki macunları inceltip düze yakın bir yüzey oluşturduk. Ama bu kadarı bizim için yeterli değil. Bazı yerlerde ufak çukurların olduğunu görebiliyorum. Daha güzel bir yüzey için bir kat daha macun ve zımpara işlemi yapacağım. Bu kısımda yüzeysel bir paslanmamız vardı. Pası temizleyip üzerini dolgu macunu ile kapatmıştık. Macunumuz güzelce kurumuş ve ince zımpara ile macunun kusurlarını düzeltiyorum. Bir spatula kullanarak fitili hafiften kaldırıyorum. Bu sayede fitilin altını da düzeltme imkanım olacak. Sağ arka kapının cam çerçevesinde de küçük bir çürüme vardı. Bu kısma ufak bir kaynak işlemi yapıldı ve üzeri dolgu macunu ile kaplandı. Macunun kusurlarını zımpara ile düzeltip ne durumda olduğuna bakalım. Bir kat daha macun zımpara işlemi yapmamız iyi olacaktır. Çok ufak kusurlar kalmış. Tavanın arka kısmındaki dolgu macunlarını da hızlı bir şekilde zımparayla düzelteceğim. Daha rahat çalışabilmek için tavan çıtalarını dikkatli bir şekilde söküp çıkarttım. Otomotiv sektörü şu anki yapıştırma montajlı ön ve arka cam modeline geçmeden önce camlar fitiller ile yerlerine tutturulurdu. Bu yöntemin kötü bir yönü vardı. Bu ise zamanla ortaya çıktı. Fitil kenarlarında suyun akıp gitmesi için bir oluk yoktu ve su en ufak kusurlardan içeriye girip metalin paslanmasına sebep oluyordu. Ayrıca su toprak ile birleştiğinde metali çok hızlı bir şekilde çürütebiliyor. Cam fitillerinin altında biriken kirleri güzelce temizliyorum. Bu kirler zamanla yeni çürüklere sebep olabilir.
Bu fitillerin kaportaya iyice tutunması ve suyun girebileceği hiçbir boşluk bırakmamak için Dyson kullanarak fitilin etrafını kaplayacağım. Bu sayede cam etrafında çürüme durumu kısa sürede kendini tekrar etmeyecektir. Ön ve arka cam fitillerini Dyson ile kapladıktan sonra kurumasını bekliyorum ve biraz sertleştikten sonra fazla kısmını söküp temizleyeceğim. Arka camın fitilini de aynı şekilde Dyson kullanarak kapladım. Kuruduktan sonra fazlalığını dışarı taşan kısımlarını temizleyeceğim. Aracın sağ arka çamurluğunun da iç kısmında çürük vardı ve bu çürük bölüm de kaynak işlemiyle halledildi. Üzeri dolgu macunu ile kaplandı. Bu kısımda çalışmak oldukça zor, burası biraz dar, bu sebeple kalın bir macun sürüp inceltene kadar zımpara yapmak zorundayız. İlk macun katının zımpara uygulamasını bitirdik. Şimdi macun tozlarını temizleyip biraz dolgu macunu hazırlıyoruz. İkinci kat dolgu macununu yüzeye uyguladıktan sonra kuruması için bekleyeceğiz. Dolgu macununun sertleştirici oranını doğru ayarlamak çok önemli. Az olursa macunun kuruması günler sürebilir. Fazla kullanırsak da macunu yüzeye uygulamadan macunun donmasına sebep olabilir. İkinci kat macunu yüzeye sürüp kuruması için zaman veriyoruz. Bu arada camın etrafına uyguladığımız sıvı kauçuk dondu. Fazla kısmından kurtulup göze güzel görünecek bir duruma getireceğim. Normalde dolgu macununu ıslatmak doğru değildir. Macun suyu emer ve zamanla şişme yapabilir. Bu sebeple ıslak macunun nemini kaybetmesini sağlamamız gerekiyor. Nemli macunun üzerine boyama yapılırsa bir süre sonra macun şişer ve boyayı bozar. Bu araçta tavanın su alma sorunu olduğu için boyama işlemine geçmeden önce su alma sorununun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek istiyorum. Tavanı bolca ıslatarak aracın içeriye su alıp almadığını kontrol ediyorum ve fitillerin etrafında su birikintisi olup olmadığına bakacağım. Herhangi bir su alma veya birikinti görünmüyor. Sonuç son derece güzel oldu. Bir damla bile su almıyor içeriye. Tavandaki macunun nemini kaybetmesini beklerken sağ arka kapı arasındaki onarım işlemiyle devam edebiliriz. Bu kısımda daha önceden bir darbe olmuş ve yeni bir metal parça kaynatmışlar. Ancak parçanın üzeri boyanmadığı için yüzeysel paslanma yapmış. İnce bir zımpara ile yüzeydeki paslardan kurtuluyoruz. Temizlediğimiz yüzeyi dolgu macunu ile kaplamamız gerekiyor. Yüzeyde tamir işleminden kaynaklı pütürler ve dalgalanmalar var. Az bir miktar dolgu macunu hazırlıyorum. Uygun miktarda sertleştiriciyi damlatıp iyice karıştırıyorum. Macunu spatulanın üzerine daire oluşturacak şekilde alıp daire çapı kadar sertleştirici katabilirsiniz. Bir daireyi ortadan ikiye bölebilirsiniz. En uygun kıvamı bu şekilde yakalamanız mümkün. Hazırladığımız dolgu macununu hava boşluğu bırakmadan yüzeye uyguluyorum. Bu kısımdaki açı bagajdakine göre daha rahat olduğu için macunu daha ince bir kat halinde uygulayabiliyorum. İnce macun araç üzerinde ömürlük olabilir. Bu ilk kat macunumuz, kuruması için bir gün kadar bekleteceğim ve zımpara yapıp üzerine bir kat daha macun uygulamam gerekecek. Bu parça üzerindeki bozulma fazla olduğu için kusurları tek katta kapatmak zor olur. Biraz kalın bir macun katı oldu. Kuruduktan sonra üzerini zımpara ile düzelteceğim. Tavandaki macun tamamen kurudu. Üzerindeki ufak kusurlardan kurtulmak için bir kat daha macun uygulamak istiyorum. Bu aşamada çok kusur yoksa yoklama macunu da kullanarak kusurları halledebiliriz.
Bizim aracımızda ne yazık ki kusurlar çok. Bu sebeple ikinci kat macunu daha ince bir şekilde uygulamak istiyorum. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. İkinci kat macunumuzu uyguladık. Bu macun katının amacı ilk kattaki boşlukları doldurmaktır. Bu macun katı kuruduktan sonra ilk kat macunu görene kadar zımpara yapmamız gerekiyor. Bu arada sağ arka çamurluğumuzdaki dolgu macunu kurudu. Üzerindeki kaba parçaları zımpara ile aşındıracağım ve daha pürüzsüz bir yüzeye ulaşacağız. Kaporta tamiri işinin en uğraştırıcı kısmı yüzeyin hazırlanmasıdır. Çok uzun süren zımpara aşaması çok büyük sabır istiyor. Yüzey ne kadar iyi hazırlanırsa boya işlemi bittikten sonra sonuçta o kadar iyi olacaktır. Macun ve zımpara uygulamasını aceleye getirmeden sabırlı bir şekilde yapmakta fayda var. Yüzey düzgün olmadıysa üzülmeyin. Pes etmeden zımpara yapmaya devam edin. Daha çok zımpara yapın. Napolyon'un da dediği gibi zımpara ve daha çok zımpara. Sonuçta o pürüzsüz ve ince yüzeye kavuşacağız. Bu arada aracın kaportası şekillenirken çelik gibi sinirlere ve mükemmel bir sabra sahip olacaksınız. Macun katındaki kusurları daha iyi görmek için dolgu macununun üzerini temizleyip üzerine ince bir astar katı atacağım. Astar boyası yüzeydeki kusurları görmemizi kolaylaştırır ve zımpara yaparken hiçbir yere atlamadan zımpara yapmamıza yardımcı olur. Yüzeyde hiç astar kalmayıncaya kadar zımpara yapacağız ve istediğimiz pürüzsüz yüzeye kavuşacağız sonunda. Astar boyasını ince bir kat oluşturacak şekilde uygulayıp 10 dakika kurumasını bekliyorum ve ardından zımpara işlemine geçeceğim. Astar boyamız kurumak üzere. Bu kısımdaki yüzeysel pasları ve macunu zımpara ile aşındıracağım. Bu parça için son kat zımpara işlemimiz. Bu kısımda güzel bir zemin oluşturacağız. Belki birkaç küçük çukur için yoklama macunu çekmemiz gerekebilir ama genel olarak güzel bir yüzey oluşacak. Dolgu macununa sulu zımpara yapmak istiyorsanız çok fazla su kullanmadan sadece zımparayı ıslatarak yapmanızda fayda var. Macunu şişirmeden çalışmanız gerekiyor. Parçamızın zımpara aşaması bitti ve sonuçtan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Aracın geri kalan kısmına da hızlı bir zımpara işlemi yapıp yüzeyde kusur olup olmadığından emin olmak istiyorum. Dolgu macunu sulu zımpara ile çok daha kolay şekilleniyor. Ama macun suyu sever ve sünger gibi çekebilir. Bu da ileride şişmesine ve çatlamasına sebep olabilir. Kuru zımpara yapsanız dahi bir aksilik sonucu yüzey ıslanabilir. Böyle bir durumda macunun iyice kurumasını beklemeden boya işlemine geçmeyin. Macun kuruduğunda çatlayan bir yer yoksa boya aşamalarına geçebilirsiniz. Tavan ve direklerin zımpara işlemlerini bitirdim ve nemini kaybetmesi için boya aşamasından önce birkaç gün kurumasını bekleyeceğim. Yüzeyde 1-2 tane ufak kusur kaldı. Onları da astar aşamasında yoklama macunu ile düzeltebiliriz. Genel olarak yüzeyimiz pürüzsüz ve ince oldu. Sağ arka kapı arasındaki tamirli bölüme geri dönelim. Macunumuz güzelce kurumuş ve zımpara işlemi için hazır. Bu parçaya da sabırlı bir şekilde zımpara işlemini yapıp fazlalıklardan kurtulacağım. Macun yüzeyinde fazla kusur varsa 600 veya 800'lük zımpara ile başlayıp ardından 2000'lik veya 3000'lik zımparaya geçmeniz zımpara işlemini hızlandıracaktır. Bunun dışında genel olarak yüzeyimiz 2000'lik, 2500'lük ve 3000'lik zımpara kağıtları kullanılarak hazırlanır. Bu sayede yüzeyde zımpara izleri oluşmaz ve pürüzsüze en yakın yüzeyi bu sayede elde edebiliriz. Kapı arasındaki dolgu macunu bizi çok uğraştırmadı ve neredeyse kusur yok diyebilirim. Şimdi 3000'lik zımpara ile sulu zımpara yaptığımız yüzeylerin üzerinden geçiyorum. Hem nemini kaybettiğine emin olmak istiyorum hem de 3000'lik zımpara önceki zımparaların açtığı izleri tamamen silecek düz bir zemin hazırlayacaktır. Bu uğraştırıcı ve çok sabır gerektiren zımpara işlemini bitirdik. Dolgu macunumuz pürüzsüz bir hal aldı ve boyama işlemleri için hazır. Sonraki bölümde astar ve boya işlemlerini yapacağım. Bu bölümlük yapacaklarım bu kadar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videoyu beğenip yorum yapabilir, kanala destek olmak için abone olabilirsiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.